Herkese merhaba. Bugünkü buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün masamızda Jean-Paul Sartre'ın Duvar adlı öykü derlemesi var. Şimdiden söyleyeyim, bu öyküler pek rahat değil, hatta epey kışkırtıcı. Ama zaten tam da bu yüzden üzerine konuşmaya değerler, değil mi? Hadi o zaman, Sartre'ın bizi yüzleştirdiği o ham, güçlü fikirlere hep birlikte dalalım. Ve Sartre bizi hiç bekletmeden doğrudan olayın kalbine götürüyor. Bu alıntı kitaba adını veren Duvar öyküsünün kahramanı Pablo'dan. Düşünsenize, ölümle burun buruna geldiğiniz bir anda size en ait olması gereken şey, yani kendi bedeniniz size tamamen yabancılaşıyor. İşte bu his, bu yabancılaşma, bütün derlemenin temelini atan o ilk sarsıcı an. Şimdi, Sartre'nin bir tarzı var. Sizi konuya yavaş yavaş alıştırmaz. Hayır. Karakterlerini ve tabii ki bizi, okurlarını, alıp hayatın o güvendiğimiz rahatlatıcı, bütün yanılsamalarını paramparça eden durumların tam ortasına fırlatır. Bakın, bu üç karakterin hepsi de Sartre'ın duvar dediği şeyin farklı bir türüyle karşılaşıyor. Pablo için bu duvar, kelimenin tam anlamıyla fiziksel bir duvar, infaz mangasının önündeki o soğuk duvar. Hilbert içinse durum farklı. Onun duvarı, insanlığa duyduğu nefretten ördüğü psikolojik bir duvar. Lulu'nun duvarı ise belki de en tanıdık olanı, toplumun, başkalarının beklentilerinin ördüğü görünmez bir duvar. Ama sonuçta hepsi varoluşlarının o en çıplak gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Peki bu duvarlara çarptıklarında ne oluyor? İşte tam o anda Sartre'ın o meşhur saçma dediği duygu devreye giriyor. Hayata anlam verdiğini düşündüğünüz ne varsa, bütün kurallar, amaçlar, hedefler sanki bir anda buharlaşıyor ve geriye kocaman, anlamsız bir boşluk kalıyor. Pablo'nun bu anı gerçekten tüyler ürpertici. Düşünün, uğruna savaştığı her şey, tutkuları, siyasi inançları, aşkı, ölüm kapıyı çaldığında hepsi bir anda anlamını yitiriyor. Bir kutsal kuruntuya dönüşüyor. İşte varoluşçu saçmalık dediğimiz şey tam olarak bu aslında. Bizim o bitmek bilmeyen anlam arayışımıza karşı evrenin o kayıtsız, o derin sessizliği. Ve bu anlamsızlık hissi derlemedeki bütün karakterlere bulaşıcı bir hastalık gibi yayılıyor. Sartre aslında bize şunu gösteriyor. Hayatlarımızı üzerine kurduğumuz o çok sağlam sandığımız temeller var ya, onlar aslında o kadar da sağlam değilmiş. Bir anda tuzla buz olabilirmiş. İşte Sartre burada topu bize atıyor. Kitap kulübümüz için de harika bir soru. Sizin hayatınız ne zaman sanki bir başkası tarafından yazılmış bir senaryo gibi hissettirdi? Hani o kontrolün sizde olmadığını, bir akışa kapılıp gittiğinizi düşündüğünüz anlar. O anları bir düşünün. Sartre'nin en çok kafa yoğurduğu konulardan biri de bu. Başkalarının bakışı. Yani başka bir insanın size bakmasının o inanılmaz gücü. O bakışın bizi nasıl tanımlayabildiği, bir kalıba sokabildiği, hatta bir nesneye dönüştürebildiği. Mesela Erostrate öyküsünün anlatıcısı bu durumdan kurtulmak için kendine göre bir çözüm buluyor. Başkalarının bakışıyla bir nesne olmaktansa bakan kişi ben olacağım diyor. 6. kattaki dairesinden insanları birer böcek gibi izliyor ve böylece sahte de olsa bir güç hissi yaratmaya çalışıyor. Bu tablo aslında madalyonun iki yüzünü gösteriyor. Bir tarafta Paul Hilbert var. Bakışını bir silaha çevirip başkaları üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyor. Diğer tarafta ise Lulu var. O da başkalarının bakışı altında ezildiğini, kimliğinin yok olduğunu, bir nesneye dönüştüğünü hissediyor. Yani biri hakim olmaya, diğeri ise bu hakimiyetten kaçmaya çalışıyor. İkisi de aynı tuzağın içinde. İşte size tam bir kitap kulübü sorusu. Birinin bizi izlediğini bildiğimizde gerçekten kendimiz olabiliyor muyuz? Yoksa hepimiz biraz rol mü yapıyoruz? Ve bu konu bizi en başa, o ilk alıntıya geri götürüyor. Hatırladınız mı? Sartre'ın dünyasında beden, çoğu zaman içinde huzur bulduğumuz bir yuva değil, tam tersine bize ihanet eden, yabancı bir şeydir. Karakterler için bedenleri sanki onlardan bağımsız hareket eden birer yabancı gibi. Kontrolsüzce terliyor, titriyor, korkudan kendini bırakıyor. Zihin ne kadar güçlü olduğunu iddia etse de beden o çıplak gerçeği yüzlerine bir tokat gibi çarpıyor. Ölümlüsün ve kırılgansın. Lulu'nun bu sorusu o kadar basit ki ama bir o kadar da derin. Aslında hepimizin sorduğu bir soru, değil mi? Kontrol edemediğimiz, bize ihanet eden bu fiziksel kabuğun içine neden hapsolduk? Peki, dünya anlamsız, başkalarının bakışı bir hapishane, kendi bedenin bile sana ihanet ediyor. Durum bu kadar vahimse geriye ne kalıyor? İşte Sartre için cevap çok net, özgürlük. Ve bu özgürlük
En karanlık, en umutsuz anda bile bir seçim yapma eyleminde kendini gösteriyor. Aslında varoluşçuluğun özü bu 4 adımda gizli. Önce bir sınıra itiliyorsun, sonra bir fırsat anı beliriyor, o anda belki hiç mantıklı olmayan absürt bir seçim yapıyorsun ve işte o tek eylem sonucun ne olursa olsun senin kim olduğunu tanımlıyor. Sartre'ın dediği gibi ne yapıyorsan osun. Özellikle de her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu o anlarda. Şimdi Pablo'nun o anına geri dönelim. Sorgu odasında. Hayatını kurtarmak için tek yapması gereken şey, arkadaşı Ramon Gris'in yerini söylemek, zaten bütün idealleri, inançları anlamsızlaşmış, neden yapmasın ki, değil mi? Ama yapmıyor. İşte bu onun ilk eylemi, ihaneti reddetmek. Ama durun, Pablo sadece sessiz kalmakla yetinmiyor. Ölümün kıyısındayken, her şeyin o büyük saçmalığını kavramışken bir şaka yapmaya karar veriyor. Onu yakalayanlara gidip arkadaşının mezarlıkta saklandığını söylüyor. Tamamen anlamsız, tamamen absürt bir meydan okuma. Ve şimdi sıkı durun çünkü evrenin Pablo'nun bu şakasına bir cevabı var. İnanılır gibi değil ama arkadaşı Ramon Gris bir şekilde gerçekten de mezarlığa gitmiş. Pablo'nun o an uydurduğu yalan gerçeğin ta kendisi oluyor. Ve işte o anda Pablo gözlerinden yaşlar gelene kadar kahkahalarla gülmeye başlıyor. Çünkü evrenin o korkunç şakasını anlıyor. Yaptığı o anlamsız seçim en anlamlı sonuçları doğurmuş. Seçime hem her şeyi değiştirmiş hem de aslında hiçbir şeyi değiştirmemiş. İşte bu Sartre'ın bize sunduğu o korkutucu özgürlüğün en saf hali. Sonuçta geldiğimiz nokta şu. Sartre'ye göre hayatlarımızın önceden yazılmış bir kaderi, bir senaryosu yok. Önümüzde boş bir sayfa var ve biz o sayfayı eylemlerimizle, seçimlerimizle, hatta en anlamsız şakalarımızla doldurarak kim olduğumuzu yaratıyoruz. Ve Sartre'ın bize bıraktığı son soru da bu. Mesele oturup hayatın anlamını bulmaya çalışmak değil. Mesele o anlamı kendi eylemlerinle, kendi seçimlerinle yaratma cesaretine sahip olmak.